Arkadaşlar herkese Kuveyt'in başkenti Kuveyt şehrinden ya da İngilizce Kuveyt City'den selamlar. İnanılmaz bir sıcak var burada. Konuşmak bile bazen mümkün olmuyor. Size bu seyahatimde Kuveyt'i anlatabileceğim kadar anlatacağım. Yol üstünde birkaç günlüğüne durdum Kuveyt'te. Yaklaşık 3,5 gün burada kalacağım. Size 2 video sözü vermeyeyim ama bir video kesin olacak. Kuveyt dünya seyahatimin duraklarından bir tanesi. Size her yeri göstermeye çalışacağım dedim. Ömrüm yettiği kadar tüm ülkeleri göstermeye çalışacağım. Kuveyt havadan inerken ya o zenginliği görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz. Böyle kuyular var. İlk defa böyle bir şey gördüm. Yani bildiğiniz hani obruklar oluşur ya böyle Konya'da. Bizimkiler boş. Kuyularda böyle simsiyah petrol var arkadaşlar. O şekilde mi depoluyorlar? Böyle yerin altına çok mu yakın bilmiyorum. Çok bilgim yok. Ama bildiğim bir şey var. Bu ülkenin nüfusu 5 milyon bile değil. Ve nüfusun %30'u, sadece %30'u Kuveytli. Kalanlar arkada oturan çocuklar gibi. Where are you from? India, whereabouts? Udaipur. Jaipur, Pink City. Jodhpur, Blue City. Udaipur is the Hava Mahal. Oh, yeah. Very beautiful place you have. Blog name? Yeah, Fatih Koparan. This one? Yeah, the red one. Thank you guys. Bye. Evet arkadaşlar, bu ülkenin nüfusu 5 milyon bile değil ama sadece %30'u Kuveytli, %70'i Bangladeşli, Hindistanlı, Etiyopyalı. Yani çalışmaya gelmiş dünyanın birçok yerinden, özellikle Hindistan, Bangladeş, Pakistan ya da Afrika ülkelerinden çalışmaya gelmiş insanlar. Çok fazla Hint coğrafyasından insan görüyorsunuz özellikle. Bunun sebebi ülkede inanılmaz bir zenginlik var arkadaşlar. Çalışacak insan var. Tabii Kuveytliler bu zenginlikte çalışmak istemiyorlar. Nüfus 5 milyon. Bakın, bunun 1,5 milyonunun Kuveytli olduğunu varsayalım. Buradan çıkan petrol, dünya petrolünün %6'sı arkadaşlar. %6'sı. İnanılmaz bir rakam. Çünkü düşünün, yani işte 7 milyar nüfus olduğunu düşünün. Kuveyt nüfusu 0,0 bilmem kaç kadar ediyor dünya nüfusunun oranına göre. Ama petrol rezervleri bakımından dünyanın %6'sı. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi Kuveyt'in başkentinin bir pazar yerine geldik. Burası en ünlü pazar yerlerinden bir tanesiymiş. Benim Kuveyt'le ilgili şu ana kadar gözlemlerim Dubai gibi vesaire değil. Daha böyle salaş, daha böyle o şeyi hissetmiyorsunuz Dubai'deki gibi parıl pırıl bir yer değil. Katar'a da gitmiştim yıllar önce. Çok değişmiş. Orası da böyleydi. Pahalı arabaları görüyorsunuz ya da böyle köşede bırakılmış arabalar var böyle. Ferrari, üzeri toz kaplı falan, onları görüyorsunuz. Şimdi Kuveyt'in bir pazar yerine geldik. Burada bolca hurma, tabii ki Arap coğrafyasının çok önemli bir besini. Hurma her yerde. Bunlar sahte altınlar. Şimdi size daha enteresan, ben çocukken işte para koleksiyonu yapardım. Bende bir Kuveyt dinarı vardı ve o zaman çok değerli olduğunu biliyorduk. Kuveyt dinarı arkadaşlar, şimdi ben aldım, en yüksek para biriminin 20 olduğunu söylediler. Kuveyt dinarı 20 dinar. Bu elimde tuttuğum para arkadaşlar tam 66 dolar ediyor. Tam 66 dolar. Yani 1 dinar 3,3 dolar. Yani belki kaç lira ediyor? Yani 150 liraya falan denk geliyor bir tanesi. Dünyanın en değerli parası. Benim çocukluğumdan beri bu böyle ama tabii ki bu petrol gücüne dayanıyor. Burası bizim de arkadaşlar, onu da unutmayalım. Bir aralar Osmanlı İmparatorluğu'na aitti bu topraklar. O petrol de Osmanlı'ya aitti bir dönem. Şimdi bu pazarı gezelim. Size Kuveyt'teki yaşamı göstermeye çalışacağım. Tatlılar, helvalar. Selamünaleyküm. What's the name? Helva Oman. Helva. Helva. Bu incir Orta Asya'dan gelmiş olabilir arkadaşlar. Orta Asya incirlerine benziyor. Genelde Türkiye'den geliyor dünyada incirler de. Kuveyt'te petrolden önce insanların yaptığı şey sünger arkadaşlar. Sünger dalgıçlığı. Kuveytliler çok iyi denizciler ve çok iyi dalgıçlar. Sünger için dalıyorlar ve sünger çıkartıyorlar, satıyorlar. Bunlar hurmaların çeşitleri. Hello. This is fresh. Fresh brother. Hurma. Yes, thank you. Dalından o hurma öyle çıkıyor. Marmaris'te de yetişiyordu. Hep tropik meyveler var bolca. O zenginliği burada hiç hissetmiyorsunuz vallahi. Ya burası öyle bir yer ki, hani savaş filmlerinde vardı ya, Irak, Kuveyt. Bizim çocukluğumuz İran, Kuveyt'i işgaliyle. Bütün televizyonlarda o gösterilirdi. Irak, Kuveyt'i işgal ediyor ve ondan sonra Amerikan filmleri. Böyle bir filtre koyarlar ya Amerikan filmlerinde. O filtreler aslında birazcık propagandadır da burada öyle olmamış. Burada gerçekten, how are you my friend? Burada gerçekten öyle bir çöl filtresi var arkadaşlar. Yani tozu hissediyorsunuz, görüyorsunuz her yerde. Dubai onu çözmüş. Burada, how are you my friend? Very good. Where are you from? Where are you from? What's your name? Egypt.
Egyptian. Mısır. Yeah, Mısır. Mısır, ما شاء الله. Yeah. Where? Türkiye. Welcome. Yes, thank Istanbul. you. İstanbul, yes. Welcome. You speak English ولا Yes, of course. ولا يهودي ولا ايه؟ Yahudi. No Yahudi. تركي. Turkey, Welcome. Turkey. Turkey. على خدير. على خدير. You speak English? Yes, of course I speak English. Arabic? No, Ayva. Ayva. أيوة. Hoş geldin, yes. Yes. هذا ريستوران مال الشمم نمبر 1. Number one restaurant. شمم ريستوران. Shimam. شمم. What is Shimam? ريستوران شمم إيراني. إيران. What? The watermelon, right? Yeah. There's a small one. That one's called Kavun, shimam. kavun. Yeah, shimam. The Arabic shimam. Okay. So the restaurant and shimam. Okay. This one beautiful restaurant in Kuwait. Yes, most Also, beautiful this restaurant. famous restaurant in Kuwait. They have inside the Mubarakiya. Shimam, the best in the world. Yeah, sure. Thank you. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Selam. Fatih. El Fatih. Thank you. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Tabii Mısırlı da çok. Bu arada Kuveyt kişi başına dünyada en çok alışveriş merkezi düştüğü yermiş. Bunun sebebi aslında çok sıcak olması. Çok sıcak olduğu için insanlar ne yapsın? Klimalı alışveriş merkezlerinde geziyorlar. Akşamları da benim Arap ülkelerinde, özellikle bu Körfez Arap ülkelerinde bildiğim bir şey var. Gündüz pek Araplar dışarı çıkmaz. Akıllıca tabii ki. Kim neden çıksın 500 derece sıcakta. Güneş batmaya başladığı zaman sahillere vesaire giderler. Bizde zaten kordon diyorlardı bazı ülkelerde. Burada da kordon varsa gideriz. Hep beraber bakarız. Tabii ki bu pazar yerleri de daha dolu olacaktır akşamları. Böyle güzel bir yer buldum. Çay. Tea. Anlamadı galiba. Araplar gölgede oturmuş çay içiyorlar. Size içelim bakalım. Serinleyelim. Hararetimizi alalım. Arkadaşlar bakın. Ben şekersiz çay içiyorum. Hani Türkiye'de darlıyorlar ya şekerli çay içenleri. Ben de darlıyorum bu arada. Bakın. Şekeri görüyorsunuz ama yetmez diye hani o çayın doymuş oranını şekere doyuracak bir de üzerine doldurabilirsiniz. Her neyse karıştırmazsanız yine de şekerli olmuş. Bayağı acı böyle. Bizim kaçak çayın şekerlisi. Güzel ama çay. Yani çay gibi çay böyle. Hafif yakıyor. Arkadaşlar çay 150 buranın kuruşu. Yarım dolar ödüyor neredeyse. Burada duvar resimleri var. Yine modern sanat. Evet, Kuveyt'ten bir fotoğrafımız olmasın be. Olsun. Hintliler arkadaşlar ya da o bölgedeki diğer ülkeler senin ağızlarını kesinlikle ağızlarına değdirmezler. Ne yapar ne ederler değdirmeden içerler. Bu hijyen olduğunu düşünüyorlar bunun. Kara kedi. Kaç tane kedi de gördüm. Şimdi yukarıda bir gökdelen göreceğiz. Televizyon kulesi tarzı bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Safat Meydanı burası ve burada ne kadar eski binalar. Şu binayı ben eski Ansiklopedilerden hatırlıyor gibiyim vallahi da. Emin değilim ya. Kuveyt'in sembolik fotoğraflarından bir tanesi karşımızda duruyor. Girdiğimiz pazar yeri de El Mübarakiya'ydı. Burası da Safat Meydanı. Evet, birçok devlet binası yapıldı diyor. Şeyini kaybetti diyor bu ticaret merkezi olmasını ama zamanında burası ticaret yapılan bir meydanmış. Karavanlar komşu ülkelerden gelip burada ürünlerini satarlarmış. Şehirleşme diyor. Bu pazarın, sukun ruhunu da değiştirdi ve burada devlet binaları vesaire yapılmaya başlandı diyor. Yani şehirleşti diyor. Bu da o karavanların gelip ticaret yaptığı meydanın anısına yapılmış bir anıt.
Arkadaşlar akşam oldu. Burada Ulusal Müze 16.30'da açılıyor. Merak ettim. Kuveyt şehrinde çok fazla yapılacak bir şey yok. Sizi çok enteresan bir yere götürmek istiyorum. Evet. Kaldığım otel de şu arkalarda bir yerde. Evet, buradan 25 dakika falan mesafede. Pazar yerini gezdik. Ulusal Müze'ye girelim bakalım. Ne var? Şey var mı? Açık mı? Çünkü ortada hiç kimse gözükmüyor. Şoför beni yanlış yerde indirdi aslında. Müzenin girişinde böyle eski bir Kuveyt gemisi var. Körfez ülkeleri denizcilikte çok iyi eskiden. Hala belki öyle de. İslamiyet'te deniz yoluyla Malezya gibi, Sri Lanka gibi, Filipinlerin ta Mindanao adası gibi ülkelere yayılıyor deniz ticareti yoluyla. Sembolik binaları ve eski bir tekne. Kayık, el oyması. Bayağı büyük kayık ya. Çok ilginç bir bilgi vereyim size. Kuveyt'e ilk arkadaşlar Yunanlar gelmişler. Evet, yanlış duymadınız. Çok eski zamanlarda ilk Yunanlar bir koloni kuruyorlar. Buradaki bir adada, adanın ismini de söyleyeceğim. Ben ne yazık ki gidemiyorum. Çünkü benim gidebileceğim şöyle sabah 7'de gidiliyormuş. Akşam gece 10'da dönülüyormuş. Yani benim öyle bir vaktim, enerjim yok. Çok acayip yani. Sabah gideceğim. Ne yapacağım orada sabahın 7'sine gidip akşam gece döneceğim. Sıcak. Okyanusun ortasında bir adada. Birkaç aya da daha esnek seyahatler başlayacakmış. Gidebilirsiniz. Orada Yunanların kurduğu şehrin kalıntıları bile varmış. Ve yine Körfez Savaşı'ndan tanklar vesaire var. Bu Saddam'ın buraya giriyor biliyorsunuz. Neden giriyor? Petrol için giriyor tabii ki. Sonra Amerika'nın yardımıyla püskürtülüyor burada. Bu İngiliz ordusu tarafından bize karşı kullanılan tüfek. Bu müze küçük gibi ya. Size bahsettiğim Failaka Island. Burası arkadaşlar. Az önce bahsediyordum. Yunanlar ilginç bir şekilde buraya ilk yerleşenlerden. Kuveyt'e tarih olarak ilk yerleşenlerin Yunan olduğu söyleniyor. Paralar acaba nedir? Çok detaylı inceleyemedim ama siz inceleyebilirsiniz. Çok enteresan bir tarih. Tabii Yunanlar Büyük İskender zamanında düşünün nerelere kadar. Hindistan'a kadar gidiyor Büyük İskender zamanında. Yine Ptolemy Hanedanlığı. Bakın Moğollar Failaka Adası'nda yine Moğolların paraları var. Muhtemelen ticareti kontrol ediyordu Failaka Adası. Antiochus yine Failaka Adası'ndan. Gümüş paralar. Bakın 223 M.Ö. 223 yılında Alexander the Great'in, Büyük İskender'in yüzünü yine Failaka'dan çıkmış. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Yine bakın 12 heykelin güzelliği neymiş? Mithradatis'in partlardan olduğu tahmin ediliyor. Görüyor musunuz Yunan alfabesini? F harfi, A harfi, S harfi. Vay anasını satayım. Çok enteresan ya. Adaya gitmedim ama adanın asıl orijinal parçaları buradaymış ya. Yine Failaka Adası'nın Yunan Helenistik zamanlarından bir dolfin. Evet, zaten burada artık Atenalar. Müthiş ya. Gerçekten. Yine Yunanca yazılar. Failaka Adası'nın orijinal ismi Ikaros. Yine Yunanca yazılar. Sanırım tüyleri diken diken oluyor. Bunları arkadaşlar ben çok sevmiyorum müze gezdirmeyi. Çünkü sizin görmeniz gerekiyor. Ya şuna bakın ya. Bronz çağından kalma. Belki bir çocuk, belki bir kadın. İnciler. Küçük incileri görüyor musunuz? Hangi dilde acaba? Bakın. Anzak ve Enki. Enki tanrısından bahsediliyor bu şeyde. Enki şey değil miydi ya bizim Sümerler? Sümerlerin tanrısı. Küçük bir kayık. Çok güzel ya. Kesin gelin. Şunları görmeniz bile bence çok önemli. Kesin gelin ya. Bakalım yukarıda ne var. Ama bu adaya gitmenizi kesin tavsiye ediyorum. Ben sırf bu ada için bir daha geri gelebilirim. Evet, yukarı kısım benim çocukluğumun yani 7-8 yaşında başladı. Irak işgalini anlatıyor. Saddam Hüseyin'in Irak işgali. İran, o zaman hatırlıyorum, İran, Kuveyt'in İran'ın bir parçası olduğunu, yabancı güçlerce işgal edildiğini iddia ediyordu ve Irak'a girdi arkadaşlar. Tabii ki ne diyoruz? Dünyadaki petrolün %6'sı burada. ABD için kabul edilemez bir şey. Ve biz bu şeyleri CNN'den canlı izliyorduk. İşte çöl fırtınası harekatı, Desert Storm, ABD uçakları. Tabii çok kısa bir sürede burada teslim olan Irak askerleri. Çok kısa bir sürede ABD ve müttefikleri. Irak askerleri kaçarken bütün kuyuları yakıyorlar arkadaşlar. Ve böyle gökyüzü kapkara oluyor. Evet, burada Kuveyt'i özgür bırakın protestoları ya da kutlu özgür Kuveyt kutlamaları. Cidden Kuveyt için dünyada olmuş en önemli şey
Osmanlı'dan onlara göre kurtuluşlarını kutluyorlar ama bu da ikinci önemli şey diyebiliriz. O kadar çok petrol kuyusu yakıyorlar ki gökyüzü simsiyah oluyor ve büyük bir çevre felaketine sebep oluyor. Burada kısa geçmişler. Irak işgali sırasında ölen şehitler için isimleri, fotoğrafları var. Sonra zaten biliyorsunuz sizin zamanınızda artık yeni birçoğunuz şahit oldu Saddam'ın düşüşünü. Öyle. Ben müzeyi gezerken şehrin ışıkları da yanmış be arkadaşlar. Ey gidi. Arkadaşlar herkese ikinci günden selamlar. Kuveyt'te gerçekten konu bulmak, size çekmek için konu bulmak çok zor. Çünkü tamamen petrol ekonomisine dayalı, ticaretin döndüğü bir ülke. Dün size müzeleri gezdirdim, pazar yerini gezdirmeye çalıştım. Bu sefer çok enteresan bir şey buldum. Kuveyt denince benim yaş grubumu ve benden üst, benden küçükler de tabii ki ya da tarihi seven 15-20 yaşındaki genç kardeşlerim, sinek beni bırakmıyor. Kuveyt ismini Körfez Savaşı'ndan çok iyi biliyorlar ve Körfez Savaşı'nın yaşandığı bir yeri bulmak istedim. 1 saat sürdü, $15 sürdü ve Hindistanlı şoförüm, Hintli şoförüm beni bekliyor. Yani şehir merkezinden $15 geldik. Gayet ucuz aslında. 1 saatten fazla sürdü çünkü çok trafik vardı. 30-35 dakika gösteriyor normalde. Şu anda Şehitler Müzesi'ne geldik. Kuveyt şehrinin 1 saat dışında bayağı Kuveyt için bayağı uzak bir mesafe. Ve burada Körfez Savaşı'nda Irak tabii ki buraya giriyor. Kuveyt'i Irak'a katmak için ve o savaştan benim çocukken izlediğim, daha 8-9 yaşındayken izlediğim savaştan Şehit Bader Al-Aydan'a ait bir Chevrolet arkadaşlar. Tıbbi malzemelerin taşınması için kullanılmış bu diğer Chevrolet'de. Kuveytlerin araçları. Dışarıda tank göreceğiz birazdan. Irak'ın istihbarat servisine ait bir Chevrolet, beyaz Chevrolet diyor. 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Bunlar muhtemelen lüks arabalar. Evet, burada esir alıyorlar Kuveytlileri, Irak'a götürüyorlar ve bu arabayla saldırılar da yapmışlar. Evlere saldırılar ama bu arabalarla esirleri taşıyorlarmış. Burada yine kurşunlanmış bu araba. Irak gizli servisine ait. Şimdi bu evi müzeye çevirmişler. Bu ev yıkılmış. Bader Al-Aydan'ın, Şehit Bader Al-Aydan'ın evi gerçekten inanılmaz. Üf. Arkadaşlar şu deliklere bakın. Top delikleri mi bunlar? Hiç de anlamam da. El Kurayn Mahallesi burası. Burada şehit olanları gösteriyor El Kurayn Mahallesi'nde. Gerçekten çok ciddi bir saldırı olmuş. Burası banyo. Dışarıdan füzelerle mi artık, toplarla mı banyoyu paramparça etmişler. Tabii direnmiş içerideki insanlar. Allah Allah. Kosova'nın milli kahramanı vardır Adem Yaşari. İskenderay'da Adem Yaşari'nin evi vardır ve orada Sırplara karşı nasıl direndiğini görebilirsiniz. Ev böyle delik deşik bir halde. Bundan çok daha fazla ve bütün ailesiyle beraber ölüyor. Teslim olmaktansa tüm ailesiyle, çoluk çocuk hep beraber direniyorlar ve orada vefat ediyor. Kosova'nın milli kahramanıdır. Adem Yaşari, araştırabilirsiniz. Burada bakın kullanılan roket atarlar, füzeler, artık neyse, üzerinde giydiği elbiseler, kot, misilleri. Bu evi bu misillerle, füzelerle delik deşik etmişler arkadaşlar. Akıl alır gibi değil ya. Burada vefat eden insanlar ve mermiler. Hey. Bu ne? Ay, makineli tüfeğe bakın. Üf, korkutucu ya. Saddam, ne işin var senin ya? Git abi, petrolün var, zenginsin. Burada Saddam'ın düşüşü anlatılıyor muhtemelen. Anlatmıştım, petrol kuyularını yakıyorlar Iraklı askerler kaçarken ve birçok tankı vesaire bırakıyorlar. Bunlar Arapça anlaşmalar sanırım, bilmiyorum. El Salvador'da bu tarz silahları kullanıyorlardı bu kele gelmeden önce. Meydanı korumak için. Beni görünce çok şaşırmışlardı. Turist ne işin var diye. Askerler bile böyle birbirlerine penguen gibi yaslanarak duruyorlardı ki ayrılmıyorlardı. Çok üzücü gerçekten. Aynı gün vefat etmiş, 24 Şubat 1991 yılında. Ben daha 9 yaşlarındayım. Biz bunları hep haber kanallarından izliyorduk. Hello brother, thank you. It's finished. Yeah, yeah. So we can go. Evening.
Yeah, I'm fast. Maybe I can go upstairs. Haydi hemen yukarıya da çıkalım ya. O benim şoför. Bu da izlemeye gelmiş. Bu arada hiç para ödemedim. Kuveyt girişinde de vize ödemedim. Bu da evin ikinci katı. Ne güzel insanlar burada böyle güzelim. Evinde yaşıyor. Mis gibi. Gelip ne hale getirmişler. Her yerde ağır silah izleri. Tüm şeyi yıkmışlar. Burada 2 kişi, Yusuf Ali ve Kaptan Yusuf Kodayi burada, tam burada öldürülmüş. Muhtemelen onlar da karşı ateş ediyordu evi korumak için. Üf, şunlara bakın, deliklere ya. İkinci şehit olan kişi bu. Tam burada öldürülmüş. Tam buradan yine ateş ediyorlardı. Bugün çok huzurlu, güzel, tertemiz bir mahalle. Şimdi tankın oraya gidelim. Burada da ev varmış. This one? No? No? Okay. Dedim acaba orası da mı bir şey? Eksik kalmayalım arkadaşlar. Size eksik bırakamam. Bu da Iraklıların bıraktığı, Irak askerlerinin bıraktığı petrol mü çalıyorlarmış acaba bunlar? Ne ki bu? Ben bunu normal araba zannettim ya. La benim şoför gitti. Hintliye bak. Ne yapmaya gitti Hintli abim? Şoförüm kayıp oldu. Benden daha meraklı çıktı şoförüm ya. Bu da Rus tankıymış. Bu tankla arkadaşlar evi bombalamışlar ya. Akıl alır gibi değil. Hello, selamünaleyküm. You live next to the tank. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh. Where about Bangladesh? Dhaka, Chittagong. Yani Garib Dhaka. So you live next to the tank? No? You live here? Okay. Tankın yanında yaşıyordu. Thank you. Bu arkadaşlar Rusların yaptığı bir tankmış. Irak askerleri bu tankla burayı bombalıyorlar. İnanılır gibi değil. Evi bombalıyorlar. Evet. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten çok üzücü. O abi de Bangladeş'te tavuk mavuk besliyor. Hemen tankın yanında. Tank da böyle. Vallahi Kuveyt'in en güzel yerine geldim. Nasıl güzel esiyor ya. Güneş batıyor. Gökdelenlerin arkasından ve acayip güzel bir sahil bu tarafta. Şimdi bu tarafa gideceğiz ve Kuveyt kulelerini göreceğiz. Böyle bir iskele var. Sonuna kadar yürüyebilirsiniz iskelenin. İnsanlar gidip fotoğraf çektiriyor ve yine Kuveyt'in en ünlü yapıları Kuveyt Kuleleri olması lazım. İsmi bakayım. Yanlış olmasın kardeşim. Kuveyt Kuleleri, evet. How are you brother? Good. Where are you from? Bangladesh. Dhaka. Dhaka, Yes. I was in Bangladesh. Chittagong. Very good. See you. You work here? Yes. Okay, good. Evet, Kuveyt hakkında benim yıkılan ön yargılarımdan bir tanesi. Aslında ön yargı değil. Kediye bakın. Dev bir tuvalette geziyor. Yıkılan ön yargılarımdan bir tanesi şu: Kuveyt için inanılmaz muhafazakar, yani Körfez ülkelerinin en muhafazakar ülkesi demişlerdi. İşte burada kadınlar tamamen çarşafla geziyor vesaire diyorlardı. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Araç süren kadınlar çokça var. Genelde açık kadın da çok var. Yani tamamen açık. Zaten Filipinliler vesaire normal Filipinler'de nasıl geziyorlarsa öyle geziyorlar. Turistlerde de öyle bir sıkıntı yok. Yani geleceksiniz, başınızı kapatmanız vesaire gerekmiyor. Ben gördüğümü söylüyorum bu arada. Yasa böyle olmayabilir, bilmiyorum yani. Araştırmadım ama bazen yasalar vardır ama uygulanmıyordur. Öyle ülkeler çok dünyada. Bu şekilde gördüm. Çok tutucu demişlerdi. Öyle bir şeyle karşılaşmadım. Çok fazla başı açık kadın da var. Normal kıyafetleriyle, yani kendi ülkesine giydiği kıyafetlerle gezen kadınlar da var. Araba kullanan Kuveytli kadınları da gördüm. Yani yasak değil o. Sanıyorum ilk seçme ve seçilme hakkı da Körfez ülkelerinde 2005 yılında tabii. Yani öyle Türkiye gibi değil. 2005 yılında Kuveyt'e verilmiş. Onu da yapmam lazım. %100 emin değilim ama 2005 yılı olması lazım. Böyle. Zaten nüfusun dediğim gibi %30'u 35 civarında Kuveytli. Diğerleri tamamen Bangladeş, Hindistan, Filipinler, Pakistan, Etiyopya vesaire vesaire ülkelerden. Ne kadar güzelmiş bu Kuveyt kuleleri ya. Çok az böyle yürünecek yol gördüm. Bulamadım. En sonunda taksiciye at beni dedim. Bari böyle insanların akşamüstü, Araplar biliyorsunuz akşamları dışarı çıkıyorlar evlerinden sıcak olduğu için. Çok güzel ya. Çocuklar yarış yapıyorlar. Lan ne güzel alan ya çocukların oynaması için. Dediğim gibi Kuveyt böyle birazcık bir ülke. Salaş yani Dubai gibi falan değil. Öyle binalar çok görkemli değil. Var tabii ki yani şu anda gördüğünüz birçok bina ama bir Dubai gibi değil. Arkadaki
kumdan gözükmüyor arkadaki binalar. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama kum tamamen çöl iklimi. Oh, burası çok hoşmuş yürümek burada. Abi toz ya, her yer toz. Dubai'deki o parlaklığı sağlamak için ne kadar temizliyorlar düşünün. Burada çok sallamamışlar toz olayını. Yani dış görünüşe çok önem verilmiyor Kuveyt'te. Şu center'a bakın. Su kayak center mı ne deniyorsa artık ona. Onun üzerindeki tozları görüyorum burada. Kedicikler. 8'den sonra burada yüzmek yasak diyor. Abi böyle bir McDonald's gördünüz mü hiç hayatınızda? Şaka mı? Çok acayip. Çok saçma. Direkt olarak sahile koşup yüzebiliyorsunuz ya. Kapatmasalar. Oradan da atlanır. Sahile yine şey koymuşlar. Çok enteresan bir şey bak o. Sahili merdivenler. Burası da özel sahil herhalde yüzmek için. Kapatmışlar orayı. Çok saçma ya. Kuveyt'e geldim ama başıma çok saçma bir olay geldi gerçekten. Bir dolandırıcı, Cezayir asıllı Fransız bir dolandırıcı tarafından küçük bir miktar dolandırıldım. Para çok önemli değil zaten. Önemli olacak olsa vermezdim ama hikayeyi anlatayım ben size. Yanlış adama çattı diyebiliriz. Kuveyt şeriatla yönetilen bir ülke ve burada kurallar çok sıkı. Kurallara uymanız gerekiyor. Kuralları öğrenmeniz gerekiyor. Mesela birilerinin kamerayı alamazsınız yüzüne gidip vesaire. Haklı bile olsanız bu Körfez ülkelerinde yani yüzüne kamera tutup çekemezsiniz. Büyük cezaları var. Bu tarz böyle bir sürü farklı cezalar var. Kuveyt'te girişte vize almanız gerekiyor. Ama Türk vatandaşları için ücretsiz bu vize. Parmak izinizi vesaire alıyorlar. Kapıda vize deniyor buna. Ben gittim. İşte parmak izimi, dönüş biletimi vesaire gösterdim. Buradan nereye gideceğimi anlattım. Ama Fransız vatandaşları, Avrupa Birliği vatandaşları muhtemelen para ödemek zorunda. Böyle 8-10 dolar gibi cüzi bir para. Ama şeyle kabul etmiyorlar arkadaşlar. Cash ödediğinizde kabul etmiyorlar. Kredi kartı vermeniz gerekiyor. Benim kredi kartım kaybolduğu için çok iyi anlıyorum. Çünkü bazı yerlerde çok problem oluyor. Mesela Malezya'da bazı yerlerde kredi kartıyla ödemek zorundasınız. Yoksa cash kabul etmiyorlar. Burada da yanımda yaşanıyor. Böyle 20 yaşlarında bir çocuk. İngiliz zannettim ben. İngiliz aksanıyla konuşuyor çünkü muhtemelen orada yaşamış. Adam diyor ki yani giremezsin ülkeye. Ve ben varım sadece. Her neyse oturdum oraya. Çocuk geldi işte adamla konuştum dedi polisle. Kapıdaki polisle. Senin kartını almamı söyledi dedi. İyi dedim yani vereyim ne kadar dedim. Gittim. 8 dolar mı 10 dolar mı işte parayla ödedim. Ama yani biliyorum başıma geleceği de. Hani ödeyeyim diyorum. 8 dolar para değil arkadaşlar gerçekten. Çok büyük bir para değil. Ben hemen dedi getireceğim sana dedi keşi. Elimde keş yok dedi. Hani bozuk olarak yok dedi işte. Suriye'nin parası 1 dinar 3.3 dolar arkadaşlar. 3 dinar getireceğim sana dedi. 10 dolar diyelim. Gitti tabii gelmedi. Ben başıma geleceği biliyorum. Öyle mi öyle. Şimdi o polisin ismini kullandı ya orada dedi. Polis istiyor dedi senin kartını. Kuveyt kulelerini göstereyim size. Polis istiyor dedi senin kartını. Tamam dedim sen öyle mi öyle. Gittim polise dedim Kuveyt polisinin ismini kullanarak benden para istedi ve bu parayı getirmedi. Bu bir hırsızlık dedim. Yaptı. Dolandırıcılık dedim. Tamam dedi. Adamların da çok hoşuna gitti bu arada. Ben Türk'üm deyince Kuveyt polisine daha bir hoşlarına gitti. Anlattım hikayeyi. Sonra kameradan bulduk beraber. Bu mu dedi. Evet dedim bu kişi. Sonra ismini soyadını buldular. İsmini göstermediler bana. Fotoğrafını gösterdiler. Bu mu dediler. Bu dedim. Sonra birkaç kere 3 saat uğraştım. Para için değil ceza alsın diye 3 saat uğraştım. Ve sonunda bana polisin söylediği ben tabii ki takip edemiyorum. Yes. Hi. YouTube. Where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. You're from? Korea. And you're traveling here or? No, I live here. Ah, you live here. You're from? Italian and Bahraini. Bahrainian. Wow. Bahrainian. And these people from? Where are you from? Turkey. Türk müsün sen? Evet. Turkey falan ne ya? Türkiye diyeceksin ya. Yazıklar olsun. Yeah, I'm Turkish. Siz? Siz de mi Türk? I'm half Kuwaiti, half American. Yarı Amerikalısın. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Is your mom? Çalışıyor musun? Ben burada yaşıyorum. Helal olsun sana be. İsmin ne? Meyra. Meyra. Evet. 10 yıldır burada yaşıyorsun. Evet. 14'üm ben. 4 yaşındayım. Helal olsun Meyra. What's your username on YouTube? Fatih Koparan. Fatih? Koparan. Sen onları daha... She's gonna... she can spell it. Yes. Sen ne yapıyorsun kız? How are you? Good? How you doing? Good, thank you. Nasıl, mutlu musun burada? Güzel mi? Evet. You are happy in Kuwait? Nice country? Yeah. Yes. Very good. Very good. Yeah, very good. You live here too? Yes. Korean. Yeah. Nice. See you. Thank See you. Bye bye girls. Bye bye. Aha ilk defa araba gördüm. İlk defa. Wow. Cybertruck. Ağlayacağım. Çok güzel araba lan bu. Oğlum. Oha. Şeyden çok daha güzel ya. Nerede kaldık lan?
Anlatıyordum. Mesela gördüğünüz gibi kızlar gayet özgür. Bizden de bir kızın Türkiye diyor. Türkiye diyeceksiniz arkadaşlar. Ben de karıştırıyorum bazen. Artık Türkiye. Ne anlatıyordum? Polis çok sevdi beni. İşte hurma ikram ediyorlar. Devamlı böyle Arap kahvesi ikram ediyorlar. Şekerli vesaire. Türk dizisi. Türkçe konuşmaya çalışıyorlar. İnanılmaz kuvvetliler. Hatta girişte vize aldığım hanımefendi polis Türkçe konuştu benimle. O parmakları şey yapan. Türk dizilerini öğrendim dedi ve bayağı güzel konuşuyordu bu arada. Her neyse polisin bana dediği çağıracağız dedi. Bakın 8-10 dolar için namussuzluk yaptığı için, şerefsizlik yaptığı için ben orada yardım etmesem sınırda kalacak. Kimse vermeyecek. 8-10 dolar için yaptığı namussuzluğu başına gelenleri söyleyeyim ben size. Ben zaten para istemiyorum dedim şeyden. Parayı da getirirse dedim çocuklara bağışlayın işte. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki çocuklara bağışlayabilirsiniz dedim. Ya da işte neyse para önemli değil zaten de. Dedi ki kelepçe takılacak dedi. Bir Kuveyt polisinin ismini kullanıyor. İki senin kredi kartıyla ödendiği için dedi ispatlı dedi. Yani senin ödediğin ve parayı getirmediği de ortada dedi. Oradaki insanlar da şahit buna dedi. 3 yapılacak şeyleri anlattılar. Aha yine geldi. Bu başka. Oğlum çok güzel. Selam da verdi. Çok güzel, beautiful. Bu da başka. Oğlum ne kadar güzel ya. Bak araba kullanmayı bilmiyorum ama aşırı hoş ya. Kelepçeleri getirilecek dedi. Kelepçeyle hırsızlık suçu. 2, deport edilecek dedi suçlu kişi. 3, bir daha dedi. Bizim dedi sistemimiz bir dedi. Dubai ile işte Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan hiçbir körfez ülkesine giremeyecek dedi. Hiçbir şekilde giremeyecek dedi. Tamamen benlenecek dedi yani şeyden. Umarım olmuştur ama en kötü yani eminim çünkü sayfalarca kağıt doldurduk. Şikayette bulunduk. Bir de girerken kaldığınız oteli yazmak zorundasınız oraya. Kesinlikle otel rezervasyonunuz olmadan almıyorlar. Böyle zaten buralar çok sıkı güvenlik önlemleri olunan ülkeler. Böyle arkadaşlar. Yani ben kuyumculuk yaptım. Ticareti çok iyi biliyorum. Başıma gelebileceği zaten varsayarak veriyorum ona. Ben insanlara güvenmekten vazgeçmek istemiyorum. Ama böyle insanların da cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu tarz insanların peşini bırakmayın. 1 lira da olsa, 1 milyon lira da olsa önemli değil. İnsanların eğitilmesi gerekiyor. Bu da eğitimin bir parçası. Sana orada ben iyilik yapmışım yani. Çok özel bir kredi kartımı gidip ödemişim. Kimsenin yapmayacağı bir şey yapmışım. Gerçekten yapmazlar. Hala onun peşinde gidip kandırmaya çalışıyorsun. Her neyse Kuveyt polisine çok çok teşekkür ediyorum. Harika insanlar. Gerçekten müthiş. Onları tanımak büyük şerefti benim için. Dostluklarını, kahveleri de helal etsinler. Hurmaları ve kahveleri. Evet dostlar Kuveyt'in başkenti Kuveyt'ten, Kuveyt City'den, Kuveyt şehrinden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz.